Yani herkesin bir doğum haritası var ve bu doğum haritasında herkeste bir Başak Burcu var, herkeste bir Akrep var, herkeste bir Boğa var. Dolayısıyla da aslında biz tek burcumuzdan ibaret değiliz. Her birimiz 12 tane burcu kendi içimizde taşıyoruz. Ve bunları doğru bir şekilde değerlendirebilirsek, kendimizin gölge yönlerini ve pozitif yönlerimizi sentezleyebilirsek, sentez yönlerimizi bulabilirsek ve buralarda dengeye gelebilirsek güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Kesinlikle. Az önce dinledim konuşmanı ve orada bir tane söz söyledin. O dikkatimi çekti. Söylediğin söz kaderle ilgili. Orada çok güzel bir konuya temas ettin. Astroloji de biraz kaderle ilgili ya. Orada temas etmek istediğim bir konu var. Belki daha oradaki olayı genişletebilir diye düşündüm. Ben de böyle pat diye girdim başladım konuşmaya ama Ay süper, bundan daha iyi nasıl olur? şimdi şöyle bir durum var. Orada senin söylediğin kader, bizim kaderimiz zannettiğimiz bazı travmalarımız var. İşte bu çocukluktan 6 yaşımıza kadar olan dönemle alakalı bilinçaltımıza attığımız bazı travmatik durumlar oluyor. Ve bu travmatik durumları biz tekrar ederek tekrar ede yaşıyoruz ve bunu kaderimiz zannediyoruz. Ve bu işte Access Bars gibi günümüzdeki çalışmalarla ciddi anlamda sonuçlar elde edilebiliyor. Daha ağırları tabii psikolojik tedaviler falan gerekebilir. Başka şeyler gerekebilir. Bunun haricinde bir de bu işte hani Akses'in asıl bahsettiği konu orası ama bir de kaderle alakalı şunu ben ufak bir paylaşmak istiyorum. Bizim gökyüzündeki gezegenlerle aramızda bir eş zamanlılık var Beste. Yani insan küçültülmüş evrendir, işte evren büyük bir insandır deniliyor ya. Bu eş zamanlılık neticesinde aslında bizim potansiyellerimiz ilk doğduğumuzda, doğum anındaki varlık alemine çıktığımızda potansiyellerimiz oluşuyor. Ve bu potansiyellerimiz de oluşurken yine bizim atalarımız karmik gelen bir takım döngülerle birlikte oluşmaya başlıyor. Ve bu karmik gelen döngüler bizim hani atadan gelen, aktarımla gelen duygusal kümeler oluşuyor. İşte o duygusal kümeler Beste bizim DNA'mıza kodlu bir şekilde hayatımıza yansımaya başlıyor. Burada zaten iki türlü kader var. Bir tanesi bize bağlı olan kader var. Biz buna kişisel gezegenler diyoruz astrolojide. İşte Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn'e kadar olan gezegenler. Bir de kolektife bağlı olan gezegenler var ki onlar bizim müdahil olma alanımızda olmayan gezegenler. Mesela hani bu gezegenler hani müdahil olmamızı engelleyen hani o alan neresidir diye sorsan mesela biz hangi anne babadan doğacağımızı belirleyemeyiz. Hangi coğrafyada doğacağımızı belirleyemeyiz. Bunlar bizim hani müdahil olabileceğimiz kader alanının dışında yer alıyor. Hani burada bahsettiğim travmatiksel kaderden bahsetmiyorum. Yani travmalarımızın neden olduğu kader ayrı. Ki zaten orada da bahsettiğin olay gerçekten o ne diyelim farkındalıkla insanın gelişmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve o farkındalık da işte akses olsun. Yani astrolojinin magazinel olmayan kısmı olsun. Kendini bilmek alanı olan astrolojiden bahsediyorum. Yine bu tarz çalışmalar insan hayatına çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki şu işte kanla ay tutulması şudur budur, son günlerde retrolar şunlar bunlar, çok fazla böyle spekülasyonlar var, çok fazla haberler var buna dair ve benim bakış açım aslında bunlara ne kadar çok okuyup ne kadar çok alıp kabul edip ne kadar çok hemfikir olursak Hı realitemizde hı. gerçekten birebir onu deneyimliyoruz. Yani bize kötü geleceğini, şu gün şunu yaparsan şöyle olur, bugün böyle olursa böyle olur dedikleri dedikçe gerçekten onu yaparsan kötü bir şey oluyor. Onun benim bakış açım böyle. Sen şu son günlerdeki şu gökyüzündeki hareketliliği nasıl yorumluyorsun? Benim mesela çok başım ağrıyor. 2 gündür ya inanılır gibi değil. Böyle şurası alnım, gözümün üstü, kaşlarım, sen göz kapaklarım şişti. Hı hı. Geçmeyen bir baş ağrım var mesela. Bu nedeniyle Evet. nelerdir bana bilmiyorum. Birazcık Şöyle, dinleyelim bakalım. Öğret tabii mi? tabii. Şöyle anlatayım. Şimdi öncelikle yani şu anki bir durumu anlatayım ve o senin başının neden ağrıdığını anlatacağım.
Ekim ayından itibaren olan bir süreç vardı. Özellikle ilişkiler alanında çok acayip durumlar oldu. İşte 26 Eylül'de mesela 9 tane gök cismi geri hareketteydi. Ve geçtiğimiz işte bu Temmuz aylarında da dahil olmak üzere çok böyle ilişkilerle alakalı anormal durumlar oluştu. İnsanlar çok hızlı bir şekilde ilişkilerin sonuna geldiler. Ondan sonra boşananlar oldu, ayrılanlar oldu ve bir sürü ilişkilerle ilgili ciddi bir imtihandan geçilen süreçler oldu. Özellikle yükselen aslanların 7. evinde Satürn transiti alıyorlar. Onlar evlilikle alakalı şeydeler, sınavdalar. Yine yükselen akreplerin de 4. evlerinde Satürn var ve Uranüs 7. evlerinde. Onların da bazılarında çok hızlı evlilikler ya da çok hızlı boşanmalar meydana gelebiliyor. Çünkü onların da hayatta bazı şeyleri geride bırakabilmeleri gerekiyor. Hani ilişkilerden bahsettik, oradan daldım. Ve bu işte ay tutulması, en son Akrep'te bir güneş tutulması gerçekleşti ve hemen akabinde de Boğa'da bir dolunay ay tutulması gerçekleşti. Bu iki şey arasında herkesin ilişkilerle ilgili sınırları, maksimum tolerans seviyeleri test edildi. Yani özellikle bu tutulmaların derecesinde doğum haritanızda bir gezegen aynı derecede ise ve oraya bir kare açı yapıyorsa siz o tutulmadan etkilenirsiniz. Eğer doğum haritanızda o tutulmanın derecesinde bir gezegeniniz yoksa, bir harita aksınız yoksa, yani ASC noktası, yani yükselen ya da deskendan vesaire gibi, MC gibi bu noktalar yoksa bundan etkilenmezsiniz. Şimdi bunlar böyle inanma meselesi değil. Ya çünkü astroloji bir inanç meselesi değil. Şöyle ki böyle anlatılıyor çünkü. Hani inanırsan olur, inanmazsan olur. Mesela bütün canlılık güneşe doğru yaşar. Eğer sen bir bitki ekerken onu ekilecek mevsimde ekersen biter. Ama ekilmeyecek mevsimde ekersen bitmez. İşte Ekim'de ekersin, Kasım'da kesersin. İlkbaharda ekersin, işte yazın ya da daha ilerleyen bir zamanda işte buğdayları biçersin. Ama sen kışın ortasında buğdayı ekersen o buğday büyümez. Neden? Çünkü mevsimleri oluşturan şey astrolojik yapı. Dolayısıyla da güneşin hareketlerine göre, yani bütün canlılık güneşin hareketine göre yaşar. Güneşin olmadığı yere ne oluyor? Doktor girer derler. Çünkü güneş orada canlılığı veriyor. Şimdi güneşin hareketinden ne oluyor? Isınıyoruz. Demek ki astrolojik hareket bizi ısıtıyor. İşte güneşleniyoruz, D vitamini alıyoruz ve bitkiler D vitaminini sentezliyor. Ne demek sentezlemek? Yiyor, sindirim yapıyor demek. Yani biz de işte güneşe çık diyor Canan Karatay, değil mi? Neden? D vitaminini diyor oradan alacaksınız. Niye öyle diyor? Çünkü biz onu yiyormuşuz. Yani ışığı yiyormuşuz. Ben kabaca konuşuyorum ama ışığı yemek demek, ışığı sentezlemek demek. Bütün canlılar ışığa göre yaşıyor. Şimdi biz güneşin hareketinden üstümüzdeki etkisini tespit edebiliyoruz. Peki ayın hareketinden ne yapıyoruz? Ayın hareketinden de üstümüzdeki enerjiyi tespit edebiliyoruz. Nasıl oluyor? İnsandaki yapıyı bir kenara bırakalım önce. Denizdeki dalgalanmalar, gelgit hareketleri nasıl oluşuyor? Ayın hareketleriyle oluşuyor, değil mi? Ay dünyadaki su küreyi etkiliyor. Peki ay dünyadaki su küreyi etkiler de insan vücudundaki su küreyi etkilemez mi? Etkiler. Peki sen niye başını ağrıdın? Sen niye etkilendin dolunayda? Çünkü sen bir boğa burcusun. Ve boğa burcu olduğun için boğa burcundaki ay tutulması senin vücudundaki sıvılarla alakalı bir dengeyi değiştirdi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bu da aslına bakarsan son 15 gündür insanların fitilleri kısaldı. Özellikle boğa ve akreplerde iyice tavan yaptı. İyice sinirler gerildi. Sınırlarımız aştık. Girdik birbirimize, kırdık döktük. Sövdük saydık. Hani şimdi yapanlar biliyor. Hani onlar kendilerini biliyor. Burada herkesi demiyorum ama bu iki zaman diliminde bir sınavdan geçtik. Orada o ilişkiyi götürüp götüremeyeceğimizi test etmiş olduk son 15 gündür. Ve dün Dolunay gerçekleşti. Ve ondan sonra böyle bir rahatlama geldi. Şimdi yarın daha rahatlayacak. Birkaç gün içerisinde daha da rahatlayacak. Dolayısıyla da astroloji bir inanç meselesi değildir. Astroloji inanma. O zaman güneşe çıkmadan yaşa. Yani öyle bir şey olabilir mi? Ve burada sadece şu anda benim bu anlattığım konuda, bu arada sesim düzgün geliyor mu size bilmiyorum ama
Geliyor geliyor. Çok güzel geliyor. Biz şu anda anlattığımız konuda Güneş ve Ay'ı anlattık sadece. Güneş ve Ay haricinde Mars'ın hareketleri de bizim üstümüzdeki öfke, sinirlilik, asabiyet gibi enerjileri etkiliyor. Ondan sonra Venüs bizim aşkla ilgili hissiyatlarımızı etkiliyor. Oradan Venüs'ü kaldırsan insan ve canlılıktaki aşkla ilgili hissiyatlar yok olur. Yani onlar sadece gökyüzünde duran birer nesne değil ve sadece aslında gezegenler de yok. Bunun sabit yıldızları var vesaireleri var, bir sürü durumları var. Tasavvufta bir tane söz vardır ama aslında bu tasavvuftaki söz e, Atina'da ya da Hindistan'da bir tapınakta da yazar. Temet Nosce. Kendini bil demek bu Temet Nosce. Matrix'teki filmde Neo kahine yanına gider ve orada kapıda bir yazı görür. Hatırlarsınız Matrix 1'de. Orada o yazıda da Temet Nosce yazar. Kendini bil. Çünkü kendini bilen Rabbini yani terkibini bilir. Yani yaratılış fıtratını bilir. Yaratılış fıtratını bilmek demek kendi potansiyellerini bilmek demek. Senden bir bilgi çıkmaz. Sen işte bir başkasından bir beste açar çıkmaz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Çünkü hani sen diyorsun ya kendin ol, dünyayı değiştir, kendin ol. Kendini olabilmen için kendini önce bilmen lazım. Benim ederim nedir? Yani ederim derken benim potansiyelim nedir? Benden eğer çok iyi bir aşçı çıkma potansiyeli varsa belki işte gerçekten çok iyi bir aşçı çıkar. İşte benden çok iyi bir bilgisayar mühendisi çıkabilir. İşte bir başkasından başka bir şey çıkabilir. İşte siz o potansiyellerinize ve hayatta gitmeniz gereken kadersel alanına yöneldiğinizde hayatın rüzgarını, o yelkeni açtığınızda o sizin arkanızdan bir eser. Eğer bir de kabullenme duygunuz iyiyse, hayatta aslında iyi kötü diye bir kavramın olmadığını, hayatın aslında oluşlardan olduğunu, yaratımın yaratıcının yaratımının aslında bizim üzerimizden yaratılmaya devam ettiğini bir anlasak, bu gerçekten bir müddet sonra muazzam şekilde bir anlayış doğuruyor. Aklıma gelmişken size bir hediye yapmak istiyorum. Az önce duyurduğun Akses sınıfları vardı ya Antalya ile alakalı. Evet. Antalya'da yapacağım Akses sınıfının ilk 10 öğrencisine ücretsiz doğum haritası yani 1.000 lira değerinde ücretsiz doğum haritası hediye ediyorum. Oradaki Wow. katılacak öğrencilerine. Ay çok Bunu da teşekkür buradan böyle hediye ederiz. olarak Nasıl bu kadar söylüyorum. şanslı oldular ve şanslı olsun. Süper. Belki Ee, sunumuma da gelirsin yine Arif Antalya'da. tabii tabii zaten benim hemen sertifikam şurada yukarıda duruyor. Evet. Gösterebilirim. Evet. Biz de Aralık ayında başlayacağız eğitimlere. Ee, O şey olacak. Temel ve orta düzeyde astroloji eğitimleri 40 saat şeklinde düşünüyoruz. Orada seninle temasa geçebilirler. Astroloji merakı olan kişiler. Onlardan senin kanalına da yönlendirebilirsin. İşte dediğim gibi yani son dönemde ilişkilerle alakalı insanlar birbirlerinin sınırlarını denediler ve bu işin olup olamayacağını, tahammül edip edemeyeceğini gördüler. Orada ben bu adamla ya da ben bu kadınla yapabilirim ya da ben bu kadınla yapmak istemiyorum ya da ben bu adamla yapamayacağım noktasına bu şeyde gelindi. İşte son 15 gündür gelindi. Ve onu tolere edebilenler çok mutlu olacaklar. Onu Hadi tolere bakalım. edebilenler çok çok mutlu olacaklar. Çünkü yani neden? Sınır, sinir hiçbir şey kalmadı. Yani orada Evet. şeyler hepsi döküldü. Dediğim gibi inşallah hani çünkü biraz orada şey durum var. Hani acı patlıcana kırağı çalmaz diye bir laf vardır ya. İşte orada kim ne kadar acıya dayanabildi, kim ne kadar tolere edebildi. Çünkü hakikaten evlilik ya da ilişkiler denilen şey anlayışla yani saygı, dürüstlük, anlayış, açık sözlük ve bunun gibi değerlere dayanıyor. E, Bundan dolayı da herkes bu ilişkilerde test edildi. Herkesin gerçek yüzü ortaya çıktı ve bu ortaya çıkan gerçek yüz ben bu gerçek yüze ne kadar tahammül edebilirim mi görmüş oldu birçok insan. O zaman güzel. Güzel bir Evet. şey olmuş.
Hani her kötülükten bir iyilik doğar. Güzel olmuş bence bu. Bu süreç, bu geçiş. Eğer burada bunları deneyimlemiş, bu yollardan geçmiş birileri varsa Arif ne güzel bir şey söyledi. Dedi ki bu yolları geçtiniz ve hala beraberseniz mutluluğunuz sonsuz olacak dedi. Demek ki birbirinizi tahammül edebiliyorsunuz. Her şeyinizi alıp kabul ettiniz o kişiyi. Bundan daha iyi nasıl olur? Süper. Şimdi bu mutluluk muhabbetiyle alakalı olarak yaptığımız bir yanlış var bence. Çünkü hep biz filmler izledik ve işte The End vardı filmlerin sonunda. Mutlu son vardı. Aslında mutlu son diye bir şey yok. Mutlu süreç var. Siz yani bugüne kadar yani hiç mutlu son gördünüz mü, değil mi? Yani mutlu son diye hiçbir şey yok. Ve mutlu süreçler var arkadaşlar. Yaşadığınız hayatı mutlu sonla bitirmeye çalışmak yerine mutlu süreçler elde etmeye bakın. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü eğer süreciniz mutluysa zaten mutlu son olacaktır. Çünkü mutlu son diye bir şey yok. İnsan başka bir yerden gelip ebediyete doğru giden ve süreci hiç bitmeyecek bir varlık yani. Sonsuz varlığın sonu olur mu, değil mi? Hiçbir şeyin sonu olur mu? Olmaz. Dediğin gibi. O Evet. bir şeyin sonunun mutlu ya da mutsuz olacağına dair bir bakış açının olması yerine anda kalıp onun keyfini çıkarıp nereye gidiyorsa, ne kadar gidiyorsa, nasıl gidiyorsa bırakın izin verin öyle gitsin, o kadar gitsin. Ve siz böyle olduğunuzda zaten o sizin hayallerinizin ötesinde bir yola doğru gidecek. Siz düşünmeye başladığınızda kendinizi sınırlandırıyorsunuz. Sadece o kadarına izin veriyor oluyorsunuz. Bırakın, anda kalın. Her ne olacaksa, ne kadar olacaksa, ne zamana kadar olacaksa olsun. Tabii yani şöyle anda kalmak çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi anda kalmak deyince geçenlerde ben bir YouTube kanalımda Eckhart Tolle'nin bir anlayışlarını anlattım. Söylevlerini anlattım bir videomda. Bunu iki çeşit anlayan var. Anda kalalım, hani günümüzü gün edelim, keyfimizi çıkartalım falan şeklinde anlayan var. Bir de anda kalmanın o manevi hazını anlayabilenler var. Anda kalmak aslında şöyle bir durumu var. Zihinsel olarak biz egomuz, hani ego dediğimiz kavram bizim benliğimizi oluşturan bir kavram. İşte astrolojide de Aslan Burcu'na denk gelir ve Güneş bunu ifade eder. Güneşiniz hangi burçtan geçiyorsa egonuz odur. Mesela işte siz Güneş Boğa Burcu'ndan böyle transit ederken doğduğunuz için size Boğa Burcu diyorlar. Boğa Burcu'nun işte yöneticisi Venüs'tür falan. Şimdi e, burada biz bir bilinç alıyoruz, bir bilinç enerjisi alıyoruz. Yine süperego dediğimiz bir kavram var. Toplumsal, kültürel yapılar. Bunlar da mesela Yay burcunun konusudur, Jüpiter'in konusudur. Bunların da astrolojik karşılıkları işte Yay burcudur. İşte ID impulsları vardır. Hani ID, ego, süperego var ya psikolojide. ID de Koç burcudur. Çünkü dürtüsel hareket eder. Ve Carl Gustav Jung bu astrolojideki yapıyı almış, kişilik denilen bir kavramla ortaya çıkararaktan bunu psikolojide uygulamış ki Carl Gustav Jung da bizim köyün muhtarı değil, psikoanalitin kurucularından bir tanesi. Ve orada persona diye bir kavramı daha ortaya çıkartıyor ki o da yükselen burca denk geliyor. Şimdi burada hani andan girdik, buradan neden çıktık ben de bilmiyorum ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Ego varlığını insanın geçmişinden alır. Yani sizin geçmişinizden alır. Eğer zihin çalışma hızınızı ana getirirseniz ki bu da en iyi nefes takibiyle olabilen bir durum. Nefes egzersizleriyle de olabilen bir durum. Zihin çalışma hızınızı ana getirirseniz bu sefer zihniniz geçmişten ve gelecekten kurtulmaya başlıyor. Ve ego orada hayatta kalmaya çalışıyor ve sizin geçmişinizle ilgili konuları getirmeye çalışıyor. Eğer orada egoyu dinlemezseniz, anda kalmaya devam ederseniz, geçmişiniz olmasaydı siz kimdiniz durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. Ve orada bizim erme dediğimiz, farkındalık seviyesi dediğimiz, ilahi boyuta açılan kapı dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bunu yani yapabilmek herkesin de harcı değil. Bazı burçlar için kolay, bazıları için zor.
Ama bunu uğraşarak yapabilenler zihinsel olarak artık birisiyle bile konuştuğunda o konuşan kişinin egosunun altındaki özü görebiliyorlar. Neyi neden dedi? Altta ne yatıyor? Amacı ne? Bunlara kadar gidebiliyor. Valla Beste astrolojik konuşacaktık. Bak neler konuştuk. Ya ne güzel oldu. Ağzına sağlık. Gerçekten öyle. Sen şimdi sınıfı da burada duyurdun ya, Aralık'ta dedin başlayacağız. Yeni yıldan önce çok güzel olacak. Kesinlikle olmalı zaten. Evet. Bakın burada benim de iletişimim var. Yazdım, başa tutturdum. 0543 515 34 42. Sevgili Zaten Arif'in seninle iletişime geçsinler Beste. tamam. Yani seninle iletişime geçsinler. Çünkü özellikle Antalya'da açacağın Akses sınıfıyla alakalı o ilk 10 kişiyi hani sen belirleyeceksin. Tamam mı? Vallahi harika. Ben şimdi bu postun altına yüklerken onu böyle güzelce yazacağım. Diyeceğim Akses sınıfımı Antalya'da açıyorum. Tarih belli değil. İlk 10 katılımcıya sevgili Arif'ten artık ne isterseniz dileyin ondan. Size ücretsiz yapacak. Değil mi? Bakacaksın onlara. Yıldız haritalarına bakabilirsin ya da her Tabii, ne tabii. istiyorlarsa artık Doğum bilmiyorum. haritası, evet. Bilmek istedikleri neyse. Arif'ten bize hediye. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Ve bir şey söyleyeceğim. Çok fazla Evet. astrolog tanıdığım var. Evet, onlardan bugüne kadar hep bir bilgi akımı oldu. Bana da bir sürü şeyi kaldım. Telefon geldi, onun için kapadım. Bir sürü kişiden sordum. Kendimle ilgili yorumlar aldım. Evet. Ama senin her zaman söylüyorum ya, o kadar farklı bir bakış açısıyla size anlatıyor ki, ya nereden bildi diyorsunuz. Ya biri benimle ilgili bir şey mi söyledi de bu kadar bilebiliyor. Yani böyle hep bir şey arıyorsunuz altında ama değil. Çok farklı yorumluyor, çok farklı bakıyor ve size gösterdiği yol gerçekten onunla ilgili hmm, nasıl diyeyim? Yani onu ciddiye alırsanız Arif'in söylediklerini, hayatınız değişiyor. Size çok güzel tüyolar veriyor. Çok güzel şeyler söylüyor. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, ilişkinizle ilgili öyle güzel yorumları var ki sizden kaynak sizsiniz ve sizinle birlikte bunları size anlatıyor. Kendi fikri aslında, evet, kendi bilgisi, ilmi ama özü sizsiniz. Sizinle onu harmanlayıp öyle güzel size sunuyor ki müthiş. Öyle söyleyeyim ben. Gerçekten müthiş. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Astroloji astrolojiden ibaret değil. Yani bugün birisi size 2 saatte astroloji anlatabilir. İşte gezegen şu şuradan geliyor, bu buradan geliyor falan. Bunlara da böyle anlamlar veriliyor, bildiriliyor falan diye. Ve sonuç olarak hiçbir şey anlamazsınız. Çünkü sizin o mevzunun hayatınızdaki yeri, size hissettirdikleri bir kişisel gelişimin konusu, bir psikolojinin konusu, bir hayatın tecrübesinin konusu. Mesela ben bir YouTube kanalımda şu anda Satürn döngüsüne başladım. Yani Satürn döneminin insan hayatındaki etkilerini anlatıyorum. Her çarşamba ve cumartesi akşam 21'de. Bugün de zannederim bir tanesi yayına girdi. Orada izledikleri zaman şunu görecekler. Hani izleyin de reklam yapmıyorum hakikaten. Yanlış anlamayın. Orada sadece Satürn'ün bir döngüsü değil. Orada ben çok şey anlatıyorum. Çok bir sürü şey anlatıyorum. Yani oradaki kanalda da hakikaten izleyenler, yorum yapanlar diyorlar ki sağ olsunlar. Hocam sizi yeni keşfettik filan. Yani inşallah hani ben de dinleyenlere, izleyenlere verimli olabilmek adına bir yani YouTube kanalımda ücretsiz bir sürü bilgiler içeren şeyler hazırladım. Oradan da yararlanabilirler arkadaşlar. Süper. Şimdi bu dönemde dediğim gibi ilişkilerle ilgili çok ciddi bir sınavdan geçtik. Hakikaten şunu da söyleyeyim. Burada bunu bilmek çok önemli de değil. Neden değil? Mesela ben astrolog olduğum halde beni de etkiledi. Bunu eğer sizin akrepte, boğada ya da işte oradaki derecelerde gezegenleriniz varsa bunlardan etkileniyorsunuz. Ve astrolojide öngörü bir kehanette değil. Bununla alakalı ben birkaç cümlede buradan etmek istiyorum. Bazı böyle doğaüstü yetenek diyorlar. Doğaüstü bir yetenek değil. Bir matematiği var. Bu durumun bir matematiği var bu durumun. Ve bu matematiği olduğu için belli başlı astroloji eğitimleri aldığınızda belli bir zaman geçtiğinde artık o içsel durum ve yorumlama kabiliyeti sizlerde de oluşuyor.
ve oluşunca da sizler de bu astrolojik tahminlerde bulunabiliyorsunuz. Astroloji bir veri ve tahmin kadim ilmidir. Bir üstün yetenek, gayipten haber verme değildir. Bunun çünkü işte kimisi icazetini soruyor, kimisi gayipten haber verme olarak böyle bir şey yok. Gayipten haber verme değil. Yani bugün hava durumunu bilen kişi gayipten haber mi veriyor? Hayır. Mesela bunu özellikle burada anlatmak istediğim bir konu var. Çok üstü böyle es geçilen bir konu. Hava durumu dinliyorsunuz. Hava durumunda işte bir takım elektronik aletlerle ertesi günü havanın nasıl olacağına ilgili tahminde bulunuyorlar. İşte bulutlar bu tarafa doğru geliyor falan filan. Sanki bu olayların hepsi atmosferin içinde oluyormuş gibi anlatıyorlar. Halbuki atmosferin içindeki olayları tetikleyen Merkür'ün hareketleridir. Merkür'ün hareketleri olmadan aslında bizim dünyamızın içindeki atmosferik olaylar tetiklenmez. Bunu mesela kimse söylemiyor. Bunu kimse konuşmuyor yani. Bunun gibi bir sürü şey var. Hani dediğim gibi astroloji bir şeydir, kadim ilimdir ve yani Kur'an'da da birçok yerde geçer. Aklını kullananlar için orada ayetler vardır der, orada ibareler vardır der. Bir sürü güzel konularda anlatılır. Ama her yerin bir istismarcıları olduğu gibi astroloji alanında da istismarcılar da var. Astrolog olmadan da astroloji yapanlar var. Başka işlerle uğraşıp adına astrolog diyenler de var. Hani biz sadece astroloji yapıyoruz. Bunu da buradan söyleyeyim. Hem de en güzelini hakkını vererek gerçekten öyle kendini, kalbini, gönlünü, her şeyini ortaya koyarak çok güzel yapıyorsun hem de. Ben seni tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seni de çok seviyorum. En yakın Şanslı zamanda şanslıyım. Antalya'ya Teşekkür ederim. geldiğimde seni de görmek istiyorum. Gerçekten birlikte o gün sınıfa seni de davet ediyorum. Bir bar seansı alıp verirsin bence. Valla bana bir Bars'ı sen yap bu sefer. Hani Ay bir sınıftan şu sonra. sıralar Bars'a ihtiyacım var gerçekten. Anlaştık o İyi zaman. sallandık çünkü bu tutulmalarda. Sınıf bittiği zaman Antalya'da biz kalıyoruz ve ben sana bar seansı yapıyorum. O sınıfın enerjisiyle orada o güzel alandan sana bir bar seansı da benden hediye o zaman. Tabii tabii ya evrenle çıkıp gelsenize ya. Yani burada şu an çok güzel bir hava var. Ya kışta gelmedi. Böyle tam böyle gezilecek, yürüyüş yapılacak bir hava var. Beklerim her zaman. Çok teşekkür ederiz. Vallahi geliriz. Eğitimden önce de geliriz. Eğitimde de geliriz. Ben sana Hı çok hı. teşekkür etmek istiyorum. Bu gece beni Ben kırmayıp teşekkür ederim. katıldığın için. Seni çok Rica seviyorum. ederim. İyi ki varsın. Canım arkadaşım benim. Astroloji sınıfında ben de olacağım için heyecanla bekliyorum. Ben de Hı öğrenmek hı. istiyorum. O Hı senin hı. güzel anlatımınla, senin o derin güzel bilgilerinle inşallah güzel Hı bir hı. süreç geçecek ve bilerek ayrılacağız o gün oradan ve biz de senin gibi sonra yorumlar yapmaya başlayacağız. İnşallah, inşallah. Zaten senin şöyle bir avantajın olacak. Ona inanıyorum. Şimdi doğum haritasında bir kişinin psikolojik yapısı, onu engelleyen karmik yükler, ondan sonra kendi içindeki kaoslar ve ondan sonra kendi içindeki çekişmeler ve buna benzer yapılarını biz doğum haritasında görebiliyoruz. Tabii bunun için biraz daha ileri düzey bilmek gerekiyor. Eğer kişi bu derece bir astroloji bildiğinde ve onunla bir Access Bars seansı, Theta Healing seansı ya da buna benzer bir seans yapıldığında onun oradaki hangi alanına çalışma yapılması gerektiğini, hangi alandaki bakış açısının düzeltilmesi gerektiğini, hangi alanda idrak yaşaması gerektiğine alakalı zaten bir ön bilgiye sahip oluyorsunuz. Hatta hani şu anda benim psikolog dostlarım da var. E, Yani birçok dostum var, danışanlarım da var. Bazen onlarla seans yaptığımız, bazen onlarla sohbet yaptığımız oluyor ve diyorlar ki hocam bu söylediğin şeyi diyor benim diyor bir kişiye söylemem için en az 20 seans gerekiyor diyor. Çünkü hakikaten astroloji e, birçok yerin, gelişmiş ülkenin kullandığı ama diğer taraftan da üstü örtülmüş kadim bir ilim. Şu anda hani birçok kişi bunu kullanıyor. Hatta biz bir keresinde bir terapiste gitmiştik ve terapist benim astrolog olduğumu bilmiyordu. Bir aile terapistine gitmiştik yani vakti zamanıyla diyelim. Benim astrolog olduğumu bilmiyordu ve direkt doğum tarihlerini sordu. Ve doğum tarihlerini niye sorduğunu ben tabii anladım.
Çünkü onun da ya numerolojiyle ya da işte astrolojiyle kendine göre bir analiz yapacaktı. Bu da o kişinin terapi esnasındaki şeylerini oldukça geliştirebiliyor. Kolaylaştırıyor tabii ki. Hatta şunu da teklif eden psikolog arkadaşlar, terapist arkadaşlar oldu. Sadece psikologlar ve terapistler için sınıf açar mısınız hocam diyenler de oldu. Bu tarz bir çalışma içine de ayrıca girilebilirdi tabii ki.